Yeni bir seriye başlıyorum. Çok teknik detaya boğmadan motosikletin kültürel tarihi ve estetik tarihi hakkında bir şeyler yapmayı planlıyorum. İlk videoda, ilk bölümde estetik bir kıstas, bir şablon belirlemek adına bazı şeylerden bahsedeceğim. Dediğim gibi çok tekniğe girmeyeceğiz. Daha çok neden motosikletler güzeldir, neden motosikletleri seviyoruz ve hangi kısımları estetiktir, insanları neden cezbediyor vesaire üzerine bir şey olacak. İlk bölümde estetik bir kıstas belirlemek adına şöyle bir konu belirledim kendimce. Neden eski motorlar? Eskilerden kastım 30, 40, 50, 60 hatta 70'lerin motorları. Günümüz motorlarına nazaran çok daha güzel, çok daha iyi görünümlü. Biraz bundan bahsedeceğim. Kendimce sebeplerim var. Güzelliğin bu kadar subjektif olduğunu düşünmüyorum ben bu arada. Yani ilk baştan onu söyleyeyim. Birçok insanı kızdıracak çünkü. Bazı motorlara, bazı motosikletlere özellikle laf edebilirim. Zevkler ve renkler tartışılmaz sözü benim için anlamsız, çok saçma bir laf. O yüzden günümüz motosikletlerinin neden fabrika üretimi, karakterden yoksun ve tek tip göründüğüyle başlayalım istiyorum. Yani bu saçma bir nostalji, saçma bir eskiler güzellemesi olmayacak ama onu en baştan söyleyeyim. Hakikaten kendimce sebeplerim var bunu söylerken, yaparken. Şimdi günümüzde birçok artık eskiye nazaran çok fazla motosiklet firması var. Ve haliyle inanılmaz bir seri üretime geçtiler. Bu seri üretimin en büyük handikapı da tabii ki bütün motosikletlerin tek bir fabrikadan çıkmış gibi görünmesi. Bunun birkaç sebebi var. Eski motorlar günümüze nazaran çok az plastik kullanıyorlar. Bu sebeplerden biri. Günümüzdeki bütün motorlar neredeyse inanılmaz fazla plastik kullanıyorlar. Ve kullandıkları plastik arabalardaki plastikle aynı değil. Arabalarda eskiye nazaran hakikaten daha güçlü plastik, daha tutucu vesaire plastik kullanılırken motorlar bildiğimiz plastikten yapılıyor. Eskiden krom, alaşım vesaire şeyler de kullanılıyordu ama günümüzde plastik kullanımı çok yaygın. Ya bunun sebepleri tabii ki seri üretimde plastiğin daha ucuz, daha kolay bulunabilir olması. Motosikletlerin plastik hafif olduğu için daha hızlı yapılması isteği. Ama işte şöyle bir sorun oluyor. Bütün motosikletlerde plastik kullanınca hepsi tek bir yerden çıkmış gibi görünüyor. Yani eski motosikletlerde el işçiliğini görebiliyorsunuz. Skeçlerden çizilen motorlar sonra yavaş yavaş egzozundan seresine, gidonundan jantlarına kadar el işçiliği var. Plastik kullanımı da az olduğu için hepsi göz alıcı görünüyor açıkçası. Eski motorların artık günümüzde retro, vintage diye tabir ettiğimiz motosikletlerin şu özelliği de bence onları çok çekici kılıyor. Aynı bunda olduğu gibi motor blokları olabildiğince basit, açık ve evinizde söküp takabileceğiniz gibi yapılıyor. Yani çok basit iki teker, bir şasi, üstüne motor bloğu ve gidon yerleştiriyor. Aslında bu kadar basit eski. Yani günümüzde artık bunlar o kadar komplike yapılıyor ki kendiniz bir ustaya götürmeden motoru kolay kolay söküp çıkaramıyorsunuz. Eski motorlarda motor bloğunun açık olması da bence çok göz alıcı. Çünkü basit. Yani aslında basit düşünmek lazım. Bence basit olan şey güzeldir zaten. Günümüz motorlarında şu da benim çok dikkatimi çekiyor. Tırnak içinde çirkin görünmesinin sebeplerinden biri de o. Bütün motosikletler böyle agresif görünmeye çalışıyor gibi yapılıyor. Hepsi bir Japon cyberpunk temasından fırlamış gibi. Tırnak içinde en bad boy benim havası vermeye çalışan motorlar aslında sadece hız üzerine yapılıyor. Yani eğer günümüzdeki estetik kıstas bu olacaksa zaten en baştan bir problem var demektir. Burada da şu önemli bence. Şimdi iki çeşit kavram var bu konuda. Style over function, function over style. Günümüzde ne yazık ki sadece function over style yani fonksiyon, çalışabilirlik estetiğin stilin önünde. Motosiklete A noktasından B noktasına beni en hızlı götürsün, en hızlı götürebilecek araç klasmanında bakıldığı için bütün motosikletler agresif,
işte şu kadar cc, ne kadar basıyor vesaire temalarında yapılıyor ve bu açıkçası estetik kısmında çok büyük bir yaraya yol açıyor. Ben bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu değiştirmeye çalışan firmalar var ama yani birçok firma, yani teker teker isim söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Mesela çok satanlardan şu an CF Moto var. Sokakta görebilirsiniz sürekli, bir Çin markası. İşte NK250 modeli çok satıyor. Hepsi aynı. Yani tek fabrikadan çıkmış, plastik üzerine agresif bir görünüm kazandırılmış. Çok robotik görünüyor, aşırı robotik görünüyor. Yani araba endüstrisi, motosiklet endüstrisini de ele geçirdiği için belki de, ya da motosiklette buna çok büyük bir öykünme olduğu için hep aynı motorlar, hep aynı şekilde üretilip ya günümüzün estetik kıstasının değişmesinin de çok büyük sebebi olabilir bunda. Ben şuradan bile çok iyi anlıyorum bunu artık. Bütün motorlar mat yapılmaya çalışılıyor. Özellikle motor blokları, benimki de öyle yani. Şöyle laf ediyorum ama motor bloklarının mat olmasını ben bir türlü anlamlandıramıyorum. Yani krom yapmak varken, tabii ki krom çok daha pahalı bir şey. İşte dönüp dolaşıp bu işin endüstriyelleşmesine geliyoruz. Bu işin de kapitalin eline dönmesine, kapitalin hükmünde olmasına geliyoruz. Aslında mesele bundan mı ibaret emin değilim. Bu da en büyük sebeplerinden biri. Bütün günahı buraya yıkmak da bana çok kolaycılık gibi geliyor. Yani estetik anlayışımızın değişmesinde endüstriyelleşmenin tabii ki çok büyük payı var. Ama farklı etmenleri de var bunun. Yani şu motor bloğunun krom yapılması varken mat siyah olması, hatta bütün motosikletin tamamen mat siyaha büründürülmesi vesaire bana çok tuhaf geliyor. Eski motorları bakınca çok daha iyi anlayacaksınız söylemeye çalıştığım şeyi. Hatta iddialı bir laf edeyim. Burada biraz tekniğe gireceğim ama motosiklet sürenler beni anlayacaktır. Bu arada bu seri sadece motosiklete binenlerin, motorcu olanların, motosiklet sevenlerin izlenmesi için yapılmış bir şey değil. Ona en baştan belirteyim. Ben daha çok burada bir güzellik algısı üzerine bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Yani tabii ki birkaç video sonra mesela arkadaşım bana katılacak. Çoğu videoda o da olacak, Melih. Bir sonraki videoların çoğunda tek olmamayı hedefliyorum. Motosiklete binen insanlar olacak, motosiklet ustaları olacak vesaire. Ben girizgah olarak bugün tek başımayım. Ne diyordum? Ha evet, şu iddialı bir laf olacak. Ama bence bütün neredeyse hava soğutmalı motorlar, sıvı soğutmalı motorlardan çok daha güzel görünüyor. Bunun örneklerini koyacağım, anlayacaksınız ne demeye çalıştığımı. Sıvı soğutmalı motorlarda aslında olay şu: eski tip motorların hepsi hava soğutmalı. Günümüzde sıvı soğutmalının çok yaygın olmasının sebeplerinden biri motosikletlerin cc'sinin çok yüksek olması, artık uçması, yani blokların teknoloji harikası olması vesaire ve sıvı soğutmalının çok daha kolay soğutup o yüksek cc'li motor bloklarına daha kolay adapte olabilmesi, daha uzun yol çekebilmesi vesaire. Ama bu sesinden motorun görüntüsüne kadar her şeyi etkiliyor. Ya bu konuda biraz iddialı konuşacağım. Dediğim gibi bence bütün hava soğutmalı motorlar sıvı soğutmalılardan çok daha güzel görünüyor. Style over function, style over function'a biraz daha girebilirim. A noktasından B noktasına götürme dedik. Artık günümüzde bütün ulaşım ağına böyle bakıldığı için, yani fonksiyon estetikten, stilden önce gelsin ve işlevsel olsun. Yani beni A noktasından B noktasına en kolay, en hızlı bir şekilde götürebiliyorsa şu alet tamamdır gibi bakıldığı için çoğu zaman. Ya ülkemizde tabii ki maddi zorluklar, ekonomik kısıtlamalar vesaire de devreye giriyor bu konuda ama en basitinden bu motor pahalı bir motor değil. Yedek parça sorunu var mı? Var. Çok uçup kaçıyor mu? Çok hızlı mı? Hayır. Ama ben bunları zaten bilerek aldım ve bu benim için hiç önemli değil. Çünkü tam da bu noktada dediğim gibi benim için stil fonksiyonun önünde, estetik işlevselliğin önünde. Ha şu da var. Bu motor beni yarı yolda bırakıyor mu? Hayır. Çok rahat bir şekilde uzun yol çekiyor ama yüksek cc bir motor olmadığı için öyle uçup kaçamıyorum ki uçup kaçmayı da istemiyorum zaten. Yani eskilerden mesela tone up diye bir deyim vardır. Özellikle bu Cafe Racer döneminde çok moda olmuş bir deyim. Eski motorlar cc'si yüksek olsa bile, onlara başka videoda gireceğiz daha teknik ustayla beraber. Düz yolda 100'e ulaşabildiklerinde onlar için çok değerli bu. 100, saatte 100 kilometre hızla.
Çünkü motosikletlerin cc'sinin bir önemi yok orada ve eski motorlar hava soğutmalı ve bunun için yapılmadığı için çok büyük olay onlar için. Ben de böyle bakıyorum. Yani 120 ile gitmişim, 130 ile gitmişim. Evet ya, bir aceleniz varsa tamam, yüksek bir enduro alıp, bir touring alıp binmeniz kabul edilebilir diye düşünüyorum. Ama günümüzün naked bolluğu içinde ve açıkçası çirkin naked bolluğu içinde ben bu tip şeylere biraz daha önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani artık etrafta cruiser'a binen insan kalmadı gibi bir şey. En son ne zaman cruiser gördüğünüz yolda bilmiyorum. Benim amacım da bu seride şu olacak: herhangi bir motoru olan insanlarla değil, bu işin daha çok stil yönüne, estetik yönüne değer veren ve bunu ön plana çıkarmaya çalışan insanlarla bir şey konuşmaya çalışacağım. Tabii ki tamamen şekilcilik değil bahsettiğim şey. Tek başına binmenin verdiği haz vesaire, bunlar başka şeyler, tamam. Ama stil bence en büyük konu burada. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Triumph'ın ilk tasarımcılarından, Triumph motosikletin, Edward Turner diye bir adam var. Onun hayatını araştırırken şöyle bir sözüne denk geldim. Motosikletler fonksiyonel olmak zorunda değildir diyor. Bunu atlıyoruz çoğu zaman diyor. Motosikletler güzel bir şekilde fonksiyonel olmak zorundadır diyor. Edward Turner en başından beri bunu yapmaya çalışan bir tasarımcı. Triumph'ın da ilk tasarımcılarından. Günümüzde aktif olabileceği söylenen başka bir tasarımcı örneği de Pierre Turblanche diye bir adam. Ducati Sports Classic onun tasarımı. Royal Enfield Himalayan onun tasarımı. Birçok tasarımı var. Bunları göstermeyi düşünüyorum. Ve ilk defa şöyle bir şey tasarladı. Ortağı oldu BST firmasıyla beraber. Tamamen elektrikli bir motosiklet. Açıkçası benim ne görsel anlamda ne işlevsellik anlamında çok ilgimi çektiğini söyleyemem bunun. Ama şu önemli: elektrikli bir motosiklet tasarımını daha önceki motosiklet tasarımlarında bildiğimiz bir tasarımcı tasarlayınca benim bir dikkatimi çekti ve inceledim biraz. Hakikaten farkını anlayabiliyorsunuz. Yani mesela bir deposu yok. Sahte bir deposu da yok. Yani depo olması için hiç çalışmamış bile. Tabii ki ayaklarınızı koyacağınız şöyle bir pedal alanı var motorda. Ama o kadar. Bataryalar çıkarılabiliyor. Aynı eski tip motorlardaki gibi. Yani motor bloğu, tırnak içinde elektrikli motorun bataryası çıkarılabiliyor. Söküp takabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Yani bir ustaya götürüp, artık elektrik motosikletlerin Türkiye'de tabii da henüz ustası yok da, bir ustaya götürüp arkada saatlerce ne yaptığını bilmeden beklemiyorsunuz. Yine kendiniz takıp sökebiliyorsunuz. Yani şu çok hoşuma gitti benim. Alıp binmem, evet, ama Turblanche'ın eskilere, motosikletin ilk tasarımlarına saygı duyup çok modern bir tasarımı bunlara ithafen yapması benim çok hoşuma gitti. Evet, dediğim gibi bu video, bu bölüm biraz girizgah niteliğindeydi. İkinci bölümde bana motosiklet aşkını aşılayan filmlerden örneklerle, sinema ve motosiklet örnekleriyle devam etmeyi düşünüyorum. Üçüncü, dördüncü bölümden itibaren de ilk motosikletten yavaş yavaş motosikletin kültürel ve estetik tarihi hakkında konuşabileceğim insanlarla bir şeyler yapacağım. Bu bölüm şimdilik bu kadar.